Uzun zamandır şöyle güzel bir kuru fasulye yiyemedim. Eskisi kadar lezzetli olmuyor. Nerede o annelerimizin, anneannelerimizin, babaannelerimizin yaptığı kuru fasulyeler diyorsanız bu tarifi kaçırmayın. Bir gün önceden 2 su bardağı kuru fasulyeyi suyun içine koydum. Bir gün beklemiş kuru fasulyeleri, bakın üstündeki köpükleri görüyor musunuz? Hemen yıkayıp süzüyorum. Bir gün beklettiğim ve suyun içinde iyice şişen kuru fasulyeleri hemen tencerenin içine alıyorum. İsteyen daha derin bir tencereyle yapabilir. Ben herkes görebilsin diye yayvan bir tencere kullanıyorum. Tencerenin alabildiği kadar. Oda sıcaklığında su. Köpükler, yani kefler üste çıkmaya başladı. Hemen bunları alıyorum. Ve kefleri aldıktan sonra zayıf halkaları göreceğiz. Görüyor musunuz üste çıkan fasulyeleri? Bunlar zayıf fasulyeler. Bunları kullanmıyoruz. Altını kısıkla ortanın arasına getiriyorum. Böylece kaynarken fasulyeler birbirine vurmayacak ve kırılma olmayacak. Şimdi yavaş yavaş kaynamaya devam ediyor. Ve ben kapağını kapatıyorum. 20 dakika boyunca en az haşlamaya bırakıyorum. Fasulyenin cinsine göre değişebilir ama 20 dakika yeterli olacaktır. 20-25 dakikadır yavaş yavaş haşlanıyor. Fasulyelerin ne kadar doğru haşladığımızı görüyor musunuz? Bütün fasulyeler suyun dibinde. Kabuk atma yok. Hemen bunun suyunu süzüyoruz. Ocağın altı yanıyor. Tekrar tencereyi koyuyoruz. Fasulyeler burada. Artık fasulyeler sırasını bekliyor. Dikkat ediyor musunuz? Hep aynı tencereyi kullanıyorum. Lezzet açısından. Sucukla yapacağım ben. Ne kadar sucuk kullanacağınız size kalmış. Sucuğu ilk başta ortadan ikiye kesiyorum. Daha sonra tekrar ikiye ve diğer parçayı tekrar ikiye. Yani toplam 4'e bölüyorum. Sucuğu kesintisine kadar gösteriyorsun. Bu kadar fark eder mi? Eder tabii. Şimdi buradaki önemli nokta, sucukların kalınlıkları önemli. Bir parmak boğum kalınlığında olacak. Ve hemen tavanın içine. Ocağın altı yanıyor. Evet. Tava sıcak, dikkat. Bu arada bir çay bardağı. Yerken sucuklar bizi rahatsız etmemesi için muhteşem bir kuru fasulye yiyip kuru fasulyenin lezzeti öne geçmesi için yağını bırakmaya başladığı anda ortaya toplayıp hafif su. Suyu hep beraber servis vereceğiz. Bak, görüyor musunuz? Bir çay bardağı su koydum. Suyunu çekmesini bekliyorum. Şu da göz hakkı. Sizi unuttum zannetmeyin. Açın bakayım ağzınızı. Artık sucuğa eklediğimiz su çekildiğini görüp sadece yağını kaldığını anladığım anda sucukları hemen böyle alıyorum. Koray, bunu için yapıyoruz? Hem tamamen sucuğun lezzetinin kuru fasulyeye geçmesi hem de üstüne üstlük sucuğu yerken kesinlikle midemizi rahatsız etmemesi adına bunu yapıyoruz. Salla, düşeş. Yine açta kaybediyoruz her zamanki gibi. Patlat. Çok inceltme. Şöyle, evet. Hemen sarımsaklar yağın içine. En az 3 tane kullanıyorum. İsteyen daha fazla kullanabilir. Soğanlarım küçük olduğu için 2 tane kullanıyorum. Eğer büyükse bir tane kullanabilirsiniz. Ortadan ikiye kestikten sonra hemen küçük küçük. Hatta bir de şöyle ortadan geçelim. Evet. Şöyle ortadan keselim. Daha sonra bu arada saat gece kaç bilin bakalım. Bir vampirin tarif defterinden bildiriyorum. Saat gece 3. Sistem dışı çalışıyoruz. Normal Türkiye şartları sistemine uymuyoruz. Keyfimize bakıyoruz. Kesinlikle kararmaması gerekiyor. Ama iyice kavrulması gerekiyor. Şöyle bir yayıyorum. Devam. Biber. Herhangi bir biberi kullanabilirsiniz ama kıl biber kullanırsanız çok daha lezzetli olur. Ben 4 tane kullanacağım. Sapları buraya. Hemen şu sapı da alalım. Biberler de oyunun içine. Koray, sadece şu ana kadar kuru fasulyenin yağını kullandın. Bakın şimdi burada zeytinyağım var.
Fındık yağım var. Normal çiçek yağım var. Hepsi olmasına rağmen ben ağırlıklı çiçek yağı kullanıyorum. Dikkat edin. Şöyle 4 yemek kaşığı kadar. Ha Koray, ben illa zeytinyağı kullanmak istiyorum diyenler varsa hadi görünmesi için şöyle zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Ama böyle yemeklerde emin olun çiçek yağı daha lezzetli oluyor. Şimdi biberi de şöyle 2 dakika kavuruyorum. 1 yemek kaşığı domates salçası tam ortaya. İsteyen biber salçası da kullanabilir ama bu yemeğin hakkı domates salçası. Ve burada artık salçayı tabiri caizse öldürüyoruz. Hiç acımayın lavuğa. Dikkat edin. 2,5-3 dakika kavurdum. 1-1,5 dakikada kendi başına kavrulmasına izin veriyorum. Lezzet ufak detaylı saklı unutmayın. Buraya dikkat. Acı isteyenler şu anda pul biber. Ben 1,5 çay kaşığı katıyorum. Pul biberi şu anda burada yakıyoruz. Bu arada bu tarif Baba Faruk. Baba Faruk abinin tarifi. Tanıyan tanır, bilen bilir. Bu tarifte kuru fasulyeci aç, evini geçindir. Şimdi artık burada kuru fasulye. Kuru fasulyeyi görüyor musunuz? Koray, hangi marka kuru fasulyeyi kullanıyorsun? Bu arada yavaş yavaş alttan yukarı doğru karıştırıyorum. Hangi cinsi kullanıyorsun? Hiç fark etmez. Kuru fasulyenizin cinsine, yapısına göre pişirme süreniz, haşlama süreniz azalıp çoğalabilir. Şimdi hemen burada sucuklar. Peki sucukları kontrol etmeyecek miyiz? Koray, kalite kontrol yapmayacak mıyız? Tabii ki yapacağız. Muhteşem olmuş. Kullanabiliriz. Onay veriyorum. Her şey sizin için. Her şey sizin için. Şöyle bir yayıyorum. Şunun lezzetsiz olma şansı var mı? Püf noktası. Faruk abi seninle de aramı bozuyorum. Kusura bakma. Bütün sırlarını veriyorum ama şöyle 1 yemek kaşığı tam ortasına tereyağı. Ben kimlerle aramı bozmadım. Bizim kanal için. Suyunu vermedim. Dikkat edin. Kapağı altı kısık. Kapağını kapatıyorum. Kesinlikle yanacak diye korkmuyorum. Çünkü doğru yaptım. Devam. Ve şöyle bir kapağını açalım. Tereyağın eridiğini görüyoruz. Ölçülü yapalım, kafalarda soru işareti kalmasın. Koray, karıştırmayacak mısın? Karıştırmayacağım çünkü tereyağı petrol gibi yolunu bulur. Bütün yemeği sarar. Ha bu arada Koray, ben tereyağı sevmiyorum diyenler. Buyurun, siz de böyle zeytinyağlı yapabilirsiniz. Size kalmış, nasıl isterseniz ya da katmayabilirsiniz. Şimdi devam ediyoruz. Sıcak su bu arada. Şöyle bir. Of. Görüyor musunuz? Şöyle 2. İster mi? Biraz daha ister Koray. Suyun rengini görüyor musunuz? 2,5 su bardağı sıcak su. İçim rahat etmedi. Biraz daha su ekleyeceğim. Esasında bu kadar su yeterli. O kadar lezzetli bir harç yaptık ki. Suyundan da faydalanalım. Çorba gibi içelim istiyorum. Şöyle 1,5 daha koyacağım. Yani ne yapıyor? 4 su bardağı yapıyor. Şimdi 4 su bardağı ekledim. Şimdi burada artık kaynamasını bekliyoruz. Kaynamaya başladığı anda artık kısıkla ortanın arasına getiriyorum. Hatta altını kısıyorum diyebiliriz. Kapağını kapatıyorum. Kapağını kapattıktan sonra fasulyeler artık istediğim kıvama gelene kadar pişireceğim. Herhalde bir yarım saat yeterli olur. Hadi fasulyeniz zorluysa 40 dakika olabilir. Artık bakarak anlayacağız. Yarım saat diyelim. Yarım saattir pişiyor. Şöyle bir açalım. Artık bunu lezzetlendirelim. Şöyle 1 çay kaşığı tuz. Hatta biraz daha atabiliriz. Tamamen tuz sizde. Karışmam, aranıza girmem. İsteyen kırmızı toz biber. Şöyle 1,5 çay kaşığı. Karabiber ekleyelim, yakışır. Ne kadar istiyorsanız o kadar karabiber. Suyunun kıvamına bakar mısınız? Nasıl helmelenmiş. Görüyor musunuz? Ne koyu ne sulu. Tam istediğimiz gibi. İyice bir karıştıralım. Bütün baharatlar iç içe girsin. Daha sonra tekrardan kapağını kapatıyorum. Bir 10 dakika daha baharatlarla lezzetlenmesi için pişiriyorum. 10 dakika sonra pişti pişmedi testi yapacağız. Herhangi bir tane fasulyeyi yakalıyoruz. Şöyle alalım. Bakalım. Kolayca kesiliyor. Demek ki pişmiş. Bir de tadım. Ve hemen bir tabak yapalım. Kepçe kullanalım. Şunun lezzetsiz olma şansı var mı? Hemen şöyle
Artık nasıl seviyorsanız. Suyundan sevenler sulu sulu. Ben suyundan seviyorum. Çünkü şunun suyunu görüyor musunuz? Bunun suyu lezzetsiz olma şansı yok. Biraz sucuk takviyesi. Biraz fasulye takviyesi tam ortaya. İşte bu. Şöyle bir bakalım mı? En kral fasulyecide yiyemeyeceğiniz lezzetli muhteşem bir yemek yaptık. Sadece mutfağa girip tatmanız gerekiyor. Picasso, Da Vinci, Michelangelo ayağa kalkın ulan. Ustanız geldi. Şu kıyağı babanız yapmaz. Bak demedi demeyin. Demedi demeyin. Şimdi şunun bir tadına bakalım ama şunu yapmazsam kendimi asla affetmem. Üç parmak tekniği. Ekmeği şöyle açarsın. Şunu tam ortaya atmak yıllarımı aldı. İyice tamamen suyundan. İyice sulansın. Açın ağzınızı. Şunun bir tadına bakın bakalım. Kuru fasulyede en önemli detay bana sorarsanız suyunun lezzetli olması. Çok lezzetli bir çorba gibi içebilmelisiniz. Şov. Samimi söylüyorum şov. Bu kadar yediğiniz en iyi kuru fasulye yiyebilirsiniz. Şimdi biraz da sucuğundan, suyundan, fasulyesinden. Açın ağzınızı. Şunun bir tadına bakın bakalım. Böyle bir şey olmaz ya. Dükkan aç, evine geçindir. Yani suyunun tadını anlatılacak gibi değil. Mutfağa giriyorsunuz, yapıyorsunuz. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Kendimi tutamıyorum ya. İzleyip abone olmayan vicdansızlar. Sizi unuttum zannetmeyin. Hiçbir zaman hiç unutmayacağım. Zeki ben yanılmış olamaz. Hepimizin sağlık. Tekrardan herkese selamlar.